والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Vakti geldi mi ihtiyar? Buyurasın evlat. İçimi yakan, yıllar yılı nice kapılar aşındırıp çareler aradığım derdimin dermanı sende midir? Sualinin cevabı da, derdinin dermanı da bende değil, sendedir evlat. Bu fakirin cürmü sadece sana aradığın yolu göstermeye kafidir. O halde düşümdeki işaretlere sen bir izah et ver. Rüyamda yıllar önce zalimlerin ateşe atıp yaktığı sevgilimi huzur içinde buldum. Bana yakılmadan önce Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman olduğu için yakmışlar onu. Yanına ulaşabilmem için aşmam gereken eşikler oldu. Ve bu konuda dostlarımın yardımcı olacağını söyledi. Kalbimi sıkan bu boşluğun ilk kez o zaman dolduğunu hissettim. Şimdi söyle bana. Sevdiğim kızın işaret ettiği o dost sen misin? Derviş. Sen aradığın huzuru yüreğinde bulmuşsun evlat. Arzı ve arşı sonsuz merhametiyle donatan Hak Teâlâ bazen insanların içine yangın tohumları serper. Ki
yeryüzünde sadece yüzünü Allah'a dönsün ister. Türlü türlü yangın vardır. Tabiattaki yangınları ancak su söndürür. Ama yürekteki yangını yalnızca Allah söndürür. Senin bu gözünden akan yaşlar içindeki yangının taştığının alametidir evlat. Sualine gelince evlat, gerçek dost sadece Allah'tır. Allah'ın gerçek dost olduğunu idrak etmen için bir vesileye ihtiyacın vardı. Biz sadece aradığın yol için vesile oluruz. Bugüne dek iyilik, güzellik, doğruluk adına ne gördüysem sizden gördüm. Siz ise bunun sebebinin inancınız olduğunu söylediniz. Anladım ki benim ruhumun şifası sizin inancınızdır. Ben de Müslüman olmak istiyorum. Yardım et bana derviş. Sen yüreğinde İslam'ı zaten bulmuşsun evlat. Şimdi bunu dil ile ikrar etme zamanıdır. Söyleyeceklerimi tekrar edesin. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. abduhu ve resuluhu. İslam'ı kabul etmiş biri, İslam'la şereflenmiş biri, yeniden doğmuş gibidir. Sen de yeniden doğdun. Allah bu yolu sana nasip eyledi. Sen de bunu isteğinle murad ettin. Bundan böyle senin ismin Murat olsun evlat. Allah iki cihanda da senin muradına eriştirsin inşallah. Murat. Kızım, şükür olsun ki yanımızdasın. Nihayet sağ salim. Belki Hızır bile beğenmez bundan sonra beni. Adadayken bir şey demedi ama acıdığından demedi belki. Hızır, gözüyle değil gönlüyle bakan yiğitlerdendir. At içinden bu kuruntuları. Hem senin kadar olmasa da ben de anlarım çiçeklerin, otların dilinden. Tabiat perileri şimdi yüzüne dokununca çoğu geçecek, üzülme sen. Şahsenem konusunda sana karşı mahcubuz. Sen o kadar uyardın bizi haindir diye ama biz ihtimal vermedik. Ne çare ki merhametimizden yakaladı bizi. Neyse ki hainin birinden kurtulduk. Hızır da diğer hainin peşinden Modon'a gitti. O da hayırlısıyla sağ salim dönecek inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. Ee? Orç nihayet adayı aldı. Hızır da Şahbaz meselesini halledecek inşallah. Gayrı düğün hazırlıklarına başlayalım, ne dersiniz? Hayırlısı neyse olsun hala. Hey maşallah. Hızır'ım. Şahin. Siz gelmeseydiniz ben gelip Modon'u basacaktım. Ne oldu? Şahbaz orada mıydı? Oradaydı.
Venediklilere sığınıp biat etmiş. Onlar da bu sebepten teslim etmediler. Yıksaydınız kaleyi başlarına. Kılıç da çektik. Üzerlerine de yürüdük, kan da döktük. Lakin Şahbaz'ı alırsak barış bozulur, savaş başlarmış. Onlar bu şeytan oyunuyla savaşı başlatmışlar zaten. Madem laftan anlamazlar, o vakit kılıçlar konuşur. Doğru dersin. İçimizdeki haini saklayarak bize düşmanlık ederler. Gabriel Levita'nın Şahbaz'da Şah Selim'in intikamını almak isteyecektir. O hain bacımın canına sebep oldu. Benim elime kardeş kanı bulaştırdı. Bir de intikam mı güdecekmiş? Sen de çok acı çektin Şahin. Her ne kadar Şah Selim'in bize zararı dokunmuş olsa da... nihayetinde senin bacındı. Kendi elinle canına kıymış olmana çok üzüldüm. Kader böyleymiş. Ben yapmam gerekeni yaptım Oruç. O hain köpek hem babamı öldürüp hem kardeşimin canına sebep olsa da sadece kendi intikamımla hareket etmem. O yaşadıkça yolumuza ziyan olacaktır. Gayem buna mani olmaktır. Şahbaz'la Gabriel harekete geçmeden bizim hamle almamız şart. Tez gidip Modon'u kuşatacağız. Eğer Şahbaz'ı vermezlerse... o vakit savaş başlar. Demek kendine gemi alıp deryalarda iş tutmak istersin, öyle mi? Neden o vakit Oruç Ağa'ndan istemedin gemiyi? Onca ant verdim kendi gemimin reis olacağım diye. Bunun üstüne yüzümü yere eğmem. O sebepten yardım isteyeceğim tek kişi sizsiniz paşam. İlyas, işte sen böyle uysal ol. Paşana itimat et, sana can feda. Yaver! Emredin Paşa Hazretleri. İlyas kendine gemi alacakmış. Ne kadar altın lazımsa hepsini tedarik edin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Alacağı gemi için de yardımcı oluruz ona. Merak etmesin. Allah razı olsun. Bak İlyas. Ben hep arkanda olacağım senin. Bu deryalarda öyle büyük icraatlar yapacaksın ki... seni sadece Levent olarak görenler bin pişman olacak. Bin pişman. İnşallah paşam. Leventler sefer hazırlıklarına başladı. Yarın yola çıkarsak tez vakitte Modon'u ablukaya alırız. Eyvallah. Modon Kalesi burnun ucundadır. Gemilerimizle etrafını çevireceğiz. Eğer bize Şahbaz'ı vermezlerse... o vakit kalelerinden olurlar. Modon'a kuşatma hazırlıkları başlatmışsın Oruç Reis. Devletin fermanı olmadan nasıl yaparsın bunu? Göz göre göre Şahbaz'ı koruyup kollarlar. Barışı bozup düpedüz savaş ilan ederler. Ya ne yapaydık? Devlet de hazırlık yapar Venedik'te büyük savaş için. Kemal Reis donanma hazırlar. Biz onların düşmanlığını bilmez değiliz. Ama şimdi kuşatma vakti değildir. Gabriel'i kılıcımın ucundayken sizin sözünüze itibar edip affettim. Şimdi daha büyük düşmanlık eder. Ama siz dur dersiniz. Olacak iş mi bu Hamza Bey? Gabriel ve Şahbaz bir olup intikam için saldıracaklardır bize. Onlardan evvel davranmazsak biz tehlikeye düşeriz. Modon Kalesi öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. Tek başınıza onları ablukaya almanız neredeyse imkansız. Her şeyi hesapladık.
Biz gemilerle kaleyi kuşatırız. Eğer Şahbaz'ı vermezlerse o vakit gereğini yaparız. Onlar korksunlar bu vakitten sonra Hamza Bey. Biz neden çekinelim? Elinizdeki gemilerle koca Modon'a dayanabileceğinizi mi düşünürsünüz ha? Kemal Reis donanmasıyla gelene kadar dayanırız evet. Peki Piri. Devlet fermanı olmadan savaşa kalkıştığınızı duyarsa Kemal Reis ne diyeceğini düşündün mü ha? Onun da hesabını biz veririz. Masası sana düşmez. O Şahbaz haini hayatta oldukça daha başımıza çok dert açar. Bu meselenin kökten çözümü için tek yol budur. Hamza Bey, bunların derdi belli oldu. Biri babasının bacısının intikamını düşünür. Diğerleri Şahbaz'ı alamadık diye gurur meselesi yaparlar. Sırf şahsi kinlerinden ötürü devletin tertibini bozacaklar. Şahsını düşünmek sana yaraşır paşa. Biz düşman tehlikesini bertaraf etmek peşindeyiz. Vaziyet ziyadesiyle ciddidir paşa. Biz beklersek onlar bizi vuracaklar. Kelemez'in her yerinde tedbirleri arttırdım. Biz Modon kuşatmasındayken siz emniyetle alakadar olun kafi. Bak Oruç Reis. Bugüne dek haklı olduğun her meselede söylediğini yaptık. Yerine getirdik. Ama savaşa rızamız yoktur. Sen de beni iyi dinleyesin Hamza Bey. Bir düşman tehlikesi varsa üzerime düşeni yapmak benim vazifemdir. O hain Şahbaz'ı vermeyerek en büyük suçu zaten işlemişlerdir. Devletin bu vakitten sonra yapacağı tek şey bize desteğe gelmektir. Zira her ne olursa olsun biz bu yoldan geri adım atmayacağız. Bu da ne demek oluyor Yüce Doç? Ne diye beni buraya suçlu gibi getirdiniz? Oruç, sefer hazırlıklarına başlamış. Yarın Modon'a yola çıkıyormuş. Hani onlar hamle yapmadan biz hücum edip işlerini bitirecektik? Mesih Paşa'nın yanındaki adamına güveniyordu. Hiçbir şey çıkmadı. Sırf seni elimizde tutuyoruz diye kuşatma başlatıyorlar bize. Ama sen sözünü tutmadın Şahbaz. Kim demiş sözümde durmadığımı? Ben Kelemez'e saldırı tertibini çoktan kurdum bile. Neymiş o tertip? Ne kadar kan içici korsan varsa hepsini hazır ettim. Onlar Modon'a doğru yola çıkmadan Kelemez'le bitireceğiz işlerini. Saçmalık bu. Oruç Kelemez'in her tarafında tedbirleri arttırmış. O kadar kan içici savaşçıyı nasıl sokacaksın ki Kelemez'e? O sebeple ben sokmayacağım. İlyas sokacak. İlyas abilerinden ayrılıp kendi gemisini alacakmış. Mesih Paşa'nın yanındaki adamım gerekeni yapacak. Ben de yarın öyle bir oyun kuracağım ki İlyas'a. İlyas adamlarımızı kendi gemisiyle götürecek Kelemez'e. Sonra da Kelemez'le kıyamet kopacak. Oruç ve Hızır'ın ölümü İlyas'ın elinden olacak. Muazzam plan. Bu arada biz de filomuzu ve askerlerimizi hazır edip Şahbaz'ın korsanları Kelemez'e saldırdığında hücum edip Kelemez'i ele geçireceğiz. Onlar Modon'u almak isterlerken Kelemez'den olacaklar. Siz Levit Adası'nın intikamını alacaksınız. Ben de bacım.
Gemi aldım kendime. Kelemez limanına demirlemesi için senin mührün gerektir ha. Demek gemi aldın ha? Paşadan mı yardım istedin bunu almak için? Öyle. Benden yardım isteseydin İlyas. Ben senin için kefil olurdum gemi sahiplerine. Aramızdaki onca hadiseden sonra nasıl gelip senden yardım isterdim ağam? Ben paşadan daha mı kötüyüm ki benden değil de paşadan istersin? İyilikle kötülükle alakası yoktur ağam. Öyle olması gerekti. Evramı mühürlersen artık ben de işime gücüme bakacağım. Bu kadar hırs insanın gözüne perde indirir İlyas. İnsanı hatalara sürükler. Gel vazgeç bu sevdadan. Vazgeç bu gemi işinden. Benim kararım kesindir ağam. Ben kendi gemimle, kendi Leventlerimle kendi rızkımı kazanacağım. Başkasının gemisinde Levent olmaktansa kendi gemimin reisliğini yapacağım. Yarın Modon kuşatmasına gideceğiz. Şahbaz'la Gabriel'in nerede ne yapacağı belli olmaz. Sana zararları dokunacak diye çekinirim. Ben kendi gemimle rızkımın peşinden gideceğim. Bana zarar verecek bir şey yapamazlar. Sen de itimat edesin gayrı bana. Dalından kopan yaprağın akıbeti rüzgarda savrulmaktır İlyas. Unutma bunu. İnşallah senin de sonun böyle olmaz aslanım. Eyvallahım. İlyas! Hayrola? Sağ olasın sana da. Sana geminle yapacağın ilk işini getirdim İlyas. İki işim mi? Neymiş? Yarın İleryoz Adası'na yüklüce zeytinyağı taşınacak. Kazancı bol bir iştir. İleryoz Adası dediğin şura zaten. Erkenden yola koyuldun mu hemen malları teslim edip gelirsin. Aldığım gemi için bizzat yardımcı oldun. Şimdi de iş getirirsin eyvallah. İlk kazacımla da sana ziyafet çekeceğim söz. Ne demek İlyas? Ne demek? Sen paşamızın göz bebeğisin. İlk günden kazançlı işler yap ki Kelemez'e gururla dönesin. Herkes senin ne derya kurdu olduğunu görsün. İnşallah. Haydi selametle. Yarın erkenden giderim ben. Git bakalım İlyas. Git. İlyas attığımız yemi yutup İleryoz Adası'na gitmiş. Kelemez'e saldıracak adamlarımız da oradadır. Sene Kelemez'i almanın tam zamanı.
açacağız. Oruç ve Hızır moduna varmadan biz Kelemez'i alacağız. Kelemez'i Türk kanına boyamak için. Türk kanına boyamak için. İntikam için. İntikam için. Yaşasın Büyük Venedik. Yine kılıcını kuşandın. Kuşatmaya gidiyorsun. Üstelik Hamza Bey de karşı çıkmış sana. Çok ağır bir yükün altına giriyorsun Oruç. Biz bu yola Allah rızası için gideriz İzabel. Allah da bize yardım edecektir bu yolda. Eğer biz üzerlerine gitmezsek onlar bize taarruz edecekler. Her ne olursa olsun biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Benim tek yüküm yüreğimedir. Koç Baba adasını aldıktan sonra seninle izdivaç edeceğimize dair söz vermiştik. Ama bu olan hadiseler... Eğer sen bu olaydan önce evlenelim deseydin... ben bu meseleyi halletmen gerekir derdim. Yüreğini ferah tut. Kalbim attıkça bekleyeceğim seni. Yeter ki kader bizi muradımıza ermeden ayırmasın Oruç. Amin İzabel. İlk işinde 2 kez altın kazandın İlyas. Çok şükür gemimizin bereketini gördük. Çok şükür. Ama içimin bir yeri buruktur Esma Hanım. Ağalarım Modon'a gidecekler. Ben burada kendi gemimle uğraşırım. İlyas sen de böyle olmasını istemezdin. Ama hak ettiğin vazifeyi verselerdi zaten yanlarında olurdun. Bak şimdi aslanlar gibi kendi geminin reisi oldun. Herkes de görecek senin kim olduğunu. Hiç mi korkarsınız Allah'tan? Ne zulmedersiniz bu insanlara? Kölemiz onlar. Sana mı soracağız? Zorla köle etmişsiniz garipleri. Üstelik hepsi de Müslümandır. Müslümanı küffara zorla köle ettirmem. Bırakın onları. Ettirmezsen öde hepsinin bedelini kendin al. Yoksa hepsini farklı pazarlarda satacağız. Yardım et bey. Kurtar bizi ne olur Allah rızası için. Ben kimsesiz büyüdüm. Çok da kimsesiz büyüttüm. Bu gariplerin halinden iyi anlarım. Gönlüm alalım der ama... sen bu parayı yeni kazandın. Karar senin. Kurtar bizi. Kurtar bizi. Bey kurtar. Allah için. Allah rızası için. Boş ver Esma. Yine kazanırız. Mazlumları zulümden kurtarmak 2 kese altından daha kıymetlidir. Bey yardım et. Allah rızası için. Allah yapmayın. Hepsi için bu kadar altın yeterli midir? Oo. Yeter tabii yeter. Salın şunları yeni sahiplerine. Biz de gidip biraz keyfimize bakalım. Sağ olasın bey.
Ne muradın varsa versin. Korkmayın benden. Size zarar vermem. Hep beraber Keremes'e gideceğiz. Benim ağam oranın muhafızıdır. Size orada sıcak yuva veririz. Yurt veririz. Oruç Reis, gemi alırsan başına bela alırsın demişti ama... ...şimdi bu işi yaptığını görünce memnun olacak o da. Haydi. Şunların saf hallerine, merhametlerine bayılıyorum. Aferin, iyi iş başardın. İlyas köle sandığı adamlarımızı kelemeze sokacak. Sonra da kanlı saldırı başlayacak. Hadi gidip Gabriel'e haber verelim. Kelemezi cehennem etme vakti geldi. Haydi Leventler. Acele edin haydi. Gün tepeye çıktı daha biz sefer yoluna çıkamadık. Acele biraz haydi haydi. Meryem. Bu tarafa. Sallanmayın haydi. O kadar tas ederdin yüzüne. Bak, gül gibi açılmış işte. Modunu kuşatmaya gidiyormuşsun Hızır. Ben de geleyim mi? Bu kuşatma uzun olacak. Çetin olacak. Senin burada kalman daha iyidir. Beni de bu korkutur ya. İlk defa böylesi büyük bir kuşatmaya uğrayacağım seni. Sen orada canını ortaya koyup savaşırken... ...benim burada aldığım nefes zehir olur bana. Töredir. Her kişi cenke gittiği vakit kılıcını hatunun döşeğine bırakır. Zafer kazanmadan dönmeyeceğim demenin yeminidir bu. Henüz bir yastığa baş koymamış olsak da gönüllerimiz birdir. Sen de bunu ben dönene kadar başucuna koyasın. O vakit beni her daim yanında göreceksin. Aldığın nefes de zehir değil, benim nefesim olacak. Bunlar kimdir? Mazlumlardır. Korsanlar köle edecekken ellerinden kurtardım. Kelemeze getirdim. Müsaade veremeyiz. Dışarıdan kimsenin sokulmamasına emret Oruç Reis. Köleyken kurtardığım mazlumlar derim. Çekilin haydi. Zaten Oruç Ağam'a götüreceğim. O da memnun olacaktır. Ne olur burada İlyas? Bu mazlumları kölelikten kurtardım. Kelemeze yerleştireceğim, müsaade etmezler. Her yerde emniyet artırıldı İlyas. Bu sebeple dışarıdan kimse sokulamaz. Görmez misin ellerini? Bunlar mı tehlikeli olacak? Bunlar gibi bir sürü de gemide var. Hem ben Oruç Ağam'la konuşurum. O da onları kölelikten kurtarıp getirdiğim için memnun olur. Hamza Bey ile Mesih Paşa da sıkı tutar emniyeti. Bizlik bir vaziyet yok. Ama ben sana kefilim. Biz şimdi hepsini tek tek inceleriz. Sen şimdi iskelede bekle. Eyvallah. Sağ olasın. Merak etme. Hepinizi silahlandıracağım. Saldırıya hazır olun. Gemilerle Leventler hazırdır yola çıkmak için. Gayrı Modon'da bizi çetin bir mücadele bekler. Modon'daki casuslara haber saldım. Gereken desteği içeriden verecekler. Eyvallah. Hayrola, niye ayaklandın böyle?
Ben de sizinle geleceğim Oruç. Yaraların daha tazedir. Bu kuşatmaya takat getiremeyebilirsin Antoine. Ben ruhuma gereken şifayı aldım. Derviş baba vesilesiyle Müslüman oldum. Ey maşallah. Adım da bundan böyle Antoine değil Murat'tır. Hani demiştin ya, sevdiğin kadını öldürenlerle bizi esir alanlar aynı kişilerdir diye. Haklıydın. Şimdi o zalimlerle ben de savaşmak istiyorum Oruç. Allah girdiğin yolu hayırlı uğurlu etsin kardeşim. Bir kez daha aramıza hoş geldin Murat kardeş. Bugüne dek yolda yoldaşımızdın. Artık dini bir, töresi bir kardeşimiz oldun. İkaz etmeme rağmen kuşatma hazırlıklarını yapmışsın Oruç Reis. Daha evvel gideceğimi söylemiştim size Hamza Bey. Bizim sözümüz devlet sözüdür. Devlet sözünü çiğnemek sana yakışmaz. Ben devletin sözüne itibar edip Gabriel'i serbest bıraktım. Ama o düşmanlığına devam etti. Şahbaz ayiniyle işbirliği yapmaktalar. Onların gelip kuşatmasını bekleyemem. Biz gideceğiz kuşatmaya. Ben devlet sözü çiğnemem, devletin sözüme itibar etmesini beklerim. Oraya gidersen önüne taş koyacak değilim. Ama devlet bu yüzden senin üstüne gelirse sizi müdafaa edemem. Ben sizin için söylerim. Eyvallah. Gabriel geldi Oruç. Reisim çok yardımseverdir. Hepinizi bağrına basacaktır. Sen ne cüretle gelirsin buraya? Duydum ki Modon'u kuşatmaya gelecekmişsiniz. Ama ben buraya barışmak için geldim. O şahbaz itini vermeyerek barışı siz bozdunuz. Bunu siz istediniz. Şimdi bedelini ödeyeceksiniz.
barışın şartı Şahbaz'sa... Şahbaz artık sizindir. Beni sattınız Gabriel. Bana ihanet ettiniz. Senin yüzünden Türklerle savaşa giremem Şahbaz. Barış için ne kadar samimi olduğumu anlamışsınızdır artık. Şahbaz'ı alın, kuşatmadan vazgeçin. Evvela Şahbaz'ı yolla. Sonra kuşatmadan vazgeçeriz. Götürün.
Yelesa, hele Barbarossa. Eylesa, Yelesa, hele Barbarossa.